Demek siber güvenlikte ciddisin. İyi. Ama baştan söyleyeyim, bu video kestirme yol veya sihirli araçlar sunmuyor. Bu video beraber sağlam bir temel kurmak için var. Ben 16 yaşında başladım. O zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu pek bilmiyordum ve çok hata yaptım. Ama bu hatalar bana en iyi öğretmenler oldu. Amacım aynı hataları senin yapmaman ve ayrıca kendimi geliştirmeme katkı sağlayan birçok kaynağı da göstereceğim. İlk olarak ben yazılım öğrenerek başladım. Fakat bunun yerine bugün olsa şahsen temel network eğitimi alarak başlardım. Bence buradan başlamanız en iyisi olacaktır. Çünkü siber güvenlikte birçok konu ister istemez bu noktaya temas ediyor. Hatta dürüst olmak gerekirse ben ilk başladığımda MAC adresinin ne olduğunu bile tam olarak bilmiyordum. İlk olarak YouTube üzerinde temel network eğitimleri videolarını izleyerek başladım. Bugün YouTube'a temel network eğitimleri yazdığınızda bir sürü içerik karşınıza çıkıyor. Benim bu noktada yaptığım bir diğer hata ise sadece videoları izleyip olayları ezberlemeye çalışmak oldu. Fakat bildiğiniz gibi siber güvenlik ezberlenilebilecek bir alan değil, öğrenilebilecek bir alan. Size bugün bu şekilde daha birçok noktada yaptığım hatalardan bahsedeceğim ve böylece sizin bunları yapmamanızı sağlamış olacağım. Evet, maalesef izlediğim network videolarından hemen sonra pratik yapmadığım için bazı temel kavramları unutmaya başlamıştım. Fakat tam bu noktada Cisco Packet Tracer gibi uygulamaları öğrendim ve bunlarla birçok alıştırma yaptım. Yani kendi kendime basit sistemler kurarak deneme yanılmalar yaptım. Bu aracı da kesinlikle notlarınız arasına eklemenizi tavsiye ederim ki benim tavsiyem bu videodan sonra bu aracı bir araştırmanız olacaktır. Ayrıca kesinlikle TryHackMe sitesinde yeni başlayanlar için çok faydalı network eğitimleri var. Fakat birazcık İngilizce gerektiriyor. Eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda bu içerikleri sizlerle birlikte inceler ve size basit bir şekilde açıklarım. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii ki bu temel network eğitimlerini bitirdikten sonra kesinlikle bunları daha profesyonel bir şekilde pratik etmeniz önemli. Mesela default port numaralarını ve bunlarda default olarak çalışan servisleri öğrendikten sonra kesinlikle gidip TryHackMe gibi sitelerde odalar çözüp alıştırmalar yapmalısınız. Mesela en popüler olanlarından Nmap ve Wireshark araçları bunlar için en güzel iki örnek olacak. Evet, şimdi sırada birçok insan için aşırı zor görünen ama bir o kadar da basit olan Linux dünyası var. Ben de çocukluğumdan beri Windows sistemlerle büyüdüm ve ilk başlarda Linux'u anlamak gerçekten çok zor gelmişti. Ve yine yaptığım bir diğer hata, siber güvenlik öğrenmeye çalışırken Kali Linux gibi bir aracı ana diskimin üzerine kurmuştum. Ve tahmin ettiğiniz gibi tam bir işkenceydi. Burada sizin yapmanız gereken şey kesinlikle sanal makineler kullanmak. Bu makineler sistem bileşenlerinizi sanallaştırarak size bilgisayarınızın içinde başka bir bilgisayar çalıştırmanızı sağlar. Yapmanız gereken şey önce Kali Linux'un resmi sayfasına gidip VirtualBox için olan diski indirdikten sonra VirtualBox ile bu diski kurmak olacak. Bu adımı hallettikten sonra elinizde tamamen sanal bir ortam olacak ve bu ortam ile istediğiniz gibi testler yapabilirsiniz. Ve bundan ana sisteminiz etkilenmez. Yapmanız gereken Linux terminal komutlarını öğrenmek. Mesela dosyaları listeleme, dosya oluşturma veya silme gibi basit şeyler. Ben network eğitimini aldıktan ve daha sonra Kali Linux ile siber dünyaya giriş yaptıktan sonra ilk öğrendiğim araçlardan birisi Burp Suite oldu. Bunun ana nedeni hem öğrendiğim network protokollerini daha iyi pratik edebilmek hem de bu önemli aracın nasıl çalıştığını anlamak içindi. Fakat Burp Suite öğrenmeye çalışırken moralinizi bozmayın çünkü Burp Suite biraz karışık bir araç, öğrenmesi bir tık zaman alabilir. Çok zor ya. Ve evet, sıra yazılıma geldi. Siber güvenlik için orta ileri düzey programlama bilgisi çok önemlidir. Özellikle script dillerinde. Örnek olarak Python ile birçok siber güvenlik görevini daha otomatize bir hale getirebiliriz. Hatta benim de aklıma gelen ilk fikirlerden birisi bu oldu. Geçtiğimiz günlerde yazdığım bu aracı daha iyi optimize edip GitHub sayfamda paylaştım. Meraklısıysanız gidip bakabilirsiniz. Fakat tabii ki Python bunlarla sınırlı değil. Web isteklerinde, reverse shell scriptlerinde Python kesinlikle kullanılan bir dil. Bunun yanında ben zamanla C dilini de öğrenmeye başlamıştım. Makine diline daha yakın olduğu için biraz daha zor ama köklü bir dildir. Öğrenmeniz faydalı olacaktır ama benim tavsiyem ilk olarak kolay olduğu için Python ile başlamanız ve daha sonra Bash scripting öğrenmeniz olacaktır. Bu süreçte kesinlikle moralinizi bozmayın. Hatta size kendim ile alakalı komik bir örnek vereyim. Benim Python ile yaptığım ilk proje çok basit, iki sayıyı toplayan bir hesap makinesiydi. Şimdi bakınca ne kadar basit değil mi? Ama o zamanlar bu bana çok havalı gelmişti. Çünkü düşünsene, yazılım yazıp iki sayıyı topluyorsun. Kendimi yazılım dehası gibi hissediyordum da şimdi bakınca ne kadar komik. Ayrı olarak TryHackMe veya Hack the Box gibi sitelerden CTF çözmek istemiyorsanız direkt olarak kendi laboratuvar ortamlarınızı da kurabilirsiniz. Yeni başlayanlar için kesinlikle Metasploitable makinesini öneririm. Bunu VirtualBox ile sanal makinenizi kurduktan sonra bu makine üzerinde birçok sızma testi tekniklerini deneyebilirsiniz. Gerçekten size faydası olur. Zaman geçip geliştikçe internette DVVA veya Typhoon gibi orta düzey sunucular da var. Onlara da bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu makinelerin üzerinde birçok
zafiyet olduğu için otomatik olarak birçok aracın nasıl kullanıldığını ve diğer farklı zafiyetlerin nasıl exploit edildiğini öğrenebilirsiniz. Evet, buraya kadar iyi, güzel konuştum fakat her zaman her şey bu kadar güllük gülistanlık değil. Saatlerce çok basit bir hatayı nerede yaptığımı bulmak için mal mal ekrana baktığım günler oldu. Hatta hemen bununla ilgili komik bir anımı anlatayım. Belki de güzel bir örnek olur. Bundan tam 2 sene önce Trahikmi üzerinde bir odayı çözmeye çalışırken hedef sisteme Reversal Payload'ı yükleyip çalıştırmam gerekti. Bu shell PHP ile yazılmıştı ve doğal olarak sizden bir IP adresi bekliyordu. Reverse shell'in mantığı hedef makinenin gelip size bağlanması olduğu için IP adresi kısmına kendi IP adresinizi belirtmeniz gerekiyor. Fakat ben gidip hedef makinenin IP adresini belirttiğim için bir saat shell alamadım ve nerede hata yaptığımı anlamak ile zaman kaybettim. Ama o hatanın nerede olduğunu bulup kafayı yerken aslında onu en iyi şekilde öğrenmiş oldum ve bir daha hayatım boyunca unutamayacağım şekilde aklıma kazıdım. Yani dostlarım, bu işin temelinde hata yapmak hem de saçma hatalar yapmak var. Birisi size ben asla hata yapmam diyorsa kesinlikle yalan söylüyordur. Bazen gözden kaçan ufak bir virgül bile bir kodun kaderini değiştirebiliyor. Umarım size faydalı olmuşumdur. Unutmayın, tek yapmanız gereken hata yapıp bunların doğrusunu öğrenmek. Eğer meraklısıysanız bir önceki videomda brute force ile şifrelerimizin nasıl kırıldığından bahsetmiştim. O videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.